Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün görselde gördüğünüz halı kaydırmaz üzerine iğne ile yapmış olduğum çalışmanın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Gayet güzel ve gayet kolay bir yapıma sahip. Ben batik bir ip kullandığım için böyle renk geçişleri oldu arkadaşlarım. Siz şimdi göstereceğim şekilde yaptığınız zaman evde arta kalan bir kareciyi tamamlayacak kadar ipiniz varsa böyle değişik değişik yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü sakallı ipten tutun kadife ipe varana kadar hepsinden yapabilirsiniz. Kadife ip biraz yıpranabilir belki. Çünkü bu deliklerden geçerken hani ip çekileceği için o yüzden çok fazla tavsiye etmiyorum, ama sakallı ip ya da bu şekilde düz ipleriniz varsa rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bakın arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Şimdi şu şekilde bir halı kaydırmazım var. Benim normal olan halı kaydırmazları ile de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Öncelikle ben şurada gördüğünüz gibi etrafını çevirdim. Bir miktar çevirelim, hemen modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Daha sonra da çevirebilirsiniz. Hemen başlarken de çevirebilirsiniz kenar kısmını. Tercih tamamen size kalmış. Şöyle buradan başlayalım. Önce çevirmeden hemen kareleri nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Evet, kullandığım ipim şöyle Alize Burcu'nun batik bir ip. Bu pahalı gelebilir arkadaşlar. O yüzden evde kalan iplerinize, patiklik ipten tutun da dediğim gibi sakallı ipe varana kadar her türlü ipi kullanabilirsiniz. Şimdi ipimizi iğnemize taktık. Herhangi bir iğne olabilir. Şöyle benim evde ucu eğri olan bir iğnem vardı. Onun yardımıyla yaptım. Hemen başlamak istiyorum. Farz edelim ilk defa aldık elimize, yeni de başlayacağız arkadaşlar. Şöyle kenarından bir giriş yapıyorum. Öncelikle. Ve arkadaşlarım ilk başlangıç yerini gösteriyorum. Bir kare yapsak anlaşılacaktır diye umut ediyorum. Ve hemen başlıyorum. Şimdi ben burada sayıyorum. Bir kare yapmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneyi saydım. Böyle 11.'nin içerisinden giriş yapıp yan tarafa doğru iğnemi çıkartıyorum arkadaşlar. Bu ilk, hemen başlayacağız şimdi. Yapıma başlamış olduk. Şöyle çekelim birazcık. Evet. Ve bakın hemen bu şekilde kapattım. İkinci sıraya ipim burada. Alttan ipi fazla götürmek istemedim ki böyle halı kaydırmaz oranına çok olsun ve kayma yapmasın diye. İkinci sırada arkadaşlarım şöyle hemen alıyorum. Buradan ilk başladığım yerden giriş yaptım ve yanından giriş yapıyorum. Biraz sıkı olmasını istediğim için. Hemen çekiyorum bu ipi de. Ve diğerini arkadaşlar geliyorum bu iniş yaptığım yerden ve karşısından çıkartıyorum ve çekiyorum. Diğer halı kaydırmaz ile de yapabilirsiniz tabii ki de. Tamamen o konuda tercih size kalmış. Bu tarz halı kaydırmazlar arkadaşlarım böyle Beyoğlu pazarı, İstanbul pazarı, eski 1 milyoncular vardı arkadaşlar. Oralardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Her çeşidi var. Hatta bu metrelik epeyce büyük bir parça arkadaşlarım. Ben böyle hani küçük parçalar kesip size sadece model olarak, fikir olarak yapmak için, paylaşmak için böyle küçük yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle aldık ve bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi eğer sadece farklı renkleri kullanıp yapacaksanız onun için anlatıyorum. Bu ipimin benim sarı olan kısmı bu şekilde başladım. Tamamen birebir aynısı olması için sizlere de bu şekilde paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi bakın aldım ve hemen yukarıya doğru çıktım.
Ve bir daha yapıp bir üstten nasıl devam edeceğiz onu göstermek istiyorum. Böyle kare kare şeker şeker yapabilirsiniz. Öncelikle köşeden köşeye kadar, yani diğer yere kadar, bu karemiz nereye gidecekse oraya kadar yaparsak daha güzel oluyor. Şimdi bakın, ben bunu buraya yapacağım artık. O yüzden hemen bir altına iniyorum bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Hemen yanından giriş yapıyorum ve bu ipimi çekiyorum. Burada da her zamanki gibi tek dikkat etmemiz gereken şey, halı kaydırmazın görünmesini istemiyoruz arkadaşlarım. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Hemen diğer sıraya geçiyorum. Yine sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 ve 11'in içerisinden birlikte alıyorum. Böyle. Ve bir üstte bir kare yapacağım. Şimdi bunu size bu şekilde yan yana da devam edebilirdim. Hani buradaki yan yanaymış gibi, ama değil arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Şimdi bu şekilde anlatma sebebim, dediğim gibi her bir kutucuğu farklı renklerde yapabilirsiniz. Ya da evde mesela böyle ipiniz varsa arta kalan, onları böyle kutu kutu yaparak değişik paspaslar yapabilirsiniz arkadaşlar. İğne de seviyorsanız tam sizlik bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Evet, bakın girdim, buradan hemen karşısından çıkış yapıyorum ve buraya bunu çekerek devam ediyorum arkadaşlar. İkinci kutucuğu da bu şekilde yapacağız. Şöyle kenarını tığ yardımı ile de çevirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde iğne yardımı ile de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. İlk bunu yaptığınız zaman, yani böyle başlayıp da buraya kadar geldiğiniz zaman arkadaşlar, diğerlerini yapmak daha kolay oluyor. Çünkü bakın yerleri hazır zaten. Hemen tık 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 buralardan devam ederek yapmanız daha kolay oluyor. Evet, şimdi bu kadar anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şöyle geçelim. Bir miktarda kenar kısmını nasıl yaptığımı, bunu da tamamlayayım. Kenar kısmını da yapalım birazcık. Şöyle. Evet, bakın kareyi tamamlamış olduk. Şimdi kenara gitmek için ipimi şöyle alttan yürüteyim. Evet. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Buradan ineceğim aşağıya. Evet. Şimdi kenarını, mesela buradan başladığımızı düşünün. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bu yaptığımız yere geçelim olmazsa. Şöyle alıyorum bir tane. İpimi bunun, iğnemin etrafından geçiriyorum. Ve bu şekilde buraya bir yer yapmış oluyorum. Hemen başka birine geçiyorum. Bir tane atladım. Ben diğerinde de gördüğünüz gibi bakın atladım, bu şekilde atlayarak devam ettim. Bu işlemi isterseniz hepsini bitirdikten sonra, isterseniz de böyle yapmadan önce, yani hiç işe başlamadan önce etrafını çevirerek yapabilirsiniz. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle çeviriyorum. Bunu ip kalınlığınıza göre kaç sıra atlamak isterseniz o kadar atlayarak bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapalım hemen birkaç tane daha. Dediğim gibi isterseniz tığ ile de çevirebilirsiniz. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Kenarını da bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar ve böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlarım, bugünlük de kanalımdan bu kadar.
Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ki kolay bir yapıma sahip gerçekten. Böyle güzellikler yapmak sizin elinizde. Yapın, satın, kullanın, hediye edin. Dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, bugünlük de bu kadar. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.